Merhaba. Böbrek taşı tanısı aldıysanız muhtemelen şu an aklınızda birçok soru var. Ne yapmalıyım? Ağrım geçecek mi? Ameliyat şart mı? Endişelenmeniz çok doğal. Bu süreçte sizi en doğru şekilde bilgilendirmek ve rahatlatmak istiyoruz. Bu videoda böbrek taşı tedavileri hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizinle paylaşacağız. Cerrahi olmayan yöntemlerden cerrahi müdahalelere kadar tüm seçenekleri detaylı şekilde ele alacağız. Hangi yöntemin sizin için en uygun olduğuna doktorunuzla birlikte karar vereceksiniz. Ancak bu kararı verirken sizin için en önemli olan fayda ve riskleri bilmeniz çok önemli. Öncelikle cerrahi olmayan bir yöntemle başlayalım. Gözlem, taşın kendi kendine geçmesini beklediğimiz bir yaklaşımdır. Özellikle taş küçükse bu yöntem oldukça etkili olabilir. En büyük avantajı ameliyata gerek kalmadan taşın doğal yollarla geçmesiyle sağlığınıza kavuşmanızdır. Ancak bazı riskler de vardır. Taş büyüyebilir, hareket edebilir veya idrar yolunu tıkayarak ağrıya neden olabilir. Nadir de olsa bu durum böbreğe zarar verebilir. Yapılan araştırmalara göre taşın hareket etme veya büyüme ihtimali 4 yıl içinde %70'tir. Eğer taş kendiliğinden geçerse bir miktar ağrı ve rahatsızlık yaşamanız mümkündür. Bu süreçte ağrı kesici ilaçlarla destek alabilirsiniz. Bunun yanında mide bulantısı, kusma ve idrarda kan gibi belirtiler de görülebilir. Şu anda hiçbir belirti yaşamıyorsanız yılda yaklaşık %10 oranında belirti geliştirme riskiniz vardır. Eğer taş geçmezse ya da şikayetleriniz artarsa bir cerrahi müdahale gerekebilir. Şimdi cerrahi seçeneklere bakalım. İlk seçenek şok dalgası litotripsi. Bu işlemde yüksek enerjili şok dalgaları su aracılığıyla böbreğe yönlendirilerek taş küçük parçalara ayrılır. Bu parçalar daha sonra idrar yoluyla vücuttan atılır. Bu işlem ayakta yapılır. Yani aynı gün taburcu olursunuz. İşlem sırasında genel anestezi uygulanır, yani işlem boyunca uyuyor olursunuz. Kan sulandırıcı kullanıyorsanız bu işlemin öncesinde ilacı bırakmanız gerekebilir. İşlem sonrası yan ağrısı, morarma, mide bulantısı, kusma ve idrarda kan gibi geçici belirtiler görülebilir. Ayrıca birkaç hafta boyunca taş parçaları düşürebilirsiniz. Bu yöntemin en büyük avantajı vücutta kesi olmadan yapılması ve düşük riskli olmasıdır. Ancak tedavinin başarı oranı, taşın büyüklüğüne, sertliğine ve kişinin vücut yapısına göre değişir. Doktorunuz sizin özel durumunuz için başarı ihtimalinizi değerlendirecektir. Şok dalgası litotripsinin bazı riskleri şunlardır. Tüm taşlar temizlenmezse ikinci bir işlem gerekebilir. Nadir durumlarda %0.1 ciddi kanama olabilir ve kan transfüzyonu gerekebilir. %1 oranında stent veya üreteroskopi gibi ek müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Aynı şekilde %1 oranında şiddetli ağrı yaşanabilir ve küçük bir sepsis, ciddi enfeksiyon riski mevcuttur. Genellikle işlemden 2 gün sonra günlük yaşantınıza dönebilirsiniz. Gelelim ikinci cerrahi seçeneğe, üreteroskopi. Bu işlemde üreteroskop adı verilen ince bir alet idrar yolundan girilerek böbreğe kadar ilerletilir. Taş, lazer yardımıyla toz haline getirilir ya da küçük parçalara ayrılarak çıkarılır. Bu da yine ayakta yapılan bir işlemdir ve aynı gün taburcu edilirsiniz. Genel anestezi altında yapılır. Bu işlem sırasında genellikle bir stent yerleştirilir. Bu, yaklaşık 25 ila 30 santimetre uzunluğunda yumuşak ve esnek bir tüptür ve üreteri açık tutmak için kullanılır. Stent genellikle işlemden yaklaşık bir hafta sonra kısa bir muayene sırasında çıkarılır. Stent bazen bazı rahatsızlıklar yaratabilir. Kramp, idrar yaparken yanma veya sırt ağrısı, sık idrara çıkma, idrarda kan ve mesane ağrısı gibi. Bu şikayetler ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Üreteroskopi, kesi olmadan yapılması ve şok dalgasıyla kırılamayan taşların tedavisinde etkili olması açısından avantajlıdır. Ancak yine başarı oranı taşın boyutu ve yapısına göre değişkenlik gösterir. Riskler arasında nadiren %0.1 üretere zarar verme riski ve %1 oranında küçük hasarlarda stent kullanımının uzaması yer alır. Küçük bir sepsis riski burada da mevcuttur. İyileşme süreci genellikle 1 ila 2 haftadır. Son olarak en kapsamlı yöntemden bahsedelim. Perkütan nefrolitotomi.
Bu işlemde cerrah sırtınızda küçük bir kesi açarak doğrudan böbreğe bir tüp yerleştirir ve taşları parçalayıp dışarı çıkarır. Genellikle bir gece hastanede kalınır. Ertesi gün taburcu edilirsiniz. Bu işlemde genel anestezi altında yapılır ve kan sulandırıcı kullanıyorsanız işlem öncesi bırakmanız gerekir. Bu yöntem genellikle stent kullanımı gerektirir ve bu stent bir hafta içinde çıkarılır. Stent kaynaklı belirtiler daha önceki yöntemlerle benzerdir ve ilaçlarla giderilebilir. Perkütan nefrolitotomi, böbrek taşlarını temizlemede en yüksek başarı oranına sahiptir ve çoğu taşı tek seferde temizleyebilir. Ancak riskleri diğer yöntemlere göre biraz daha fazladır. %1 oranında ciddi kanama ve kan transfüzyonu gerekebilir. Aynı oranda akciğer çevresinde sıvı birikmesi olabilir ve bu sıvının boşaltılması gerekebilir. Küçük de olsa sepsis riski vardır. Bu işlemden sonra da genellikle 1 ila 2 hafta içinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Eğer böbrek taşı tedavi seçenekleri hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen sağlık ekibinizle görüşmekten çekinmeyin. Böbrek taşı ile ilgili her hastanın durumu kendine özgüdür. Bu yüzden en doğru tedavi seçeneğini belirlemek için doktorunuzla birlikte karar vermeniz çok önemlidir. Unutmayın, doğru bilgi ve doğru yönlendirmeyle bu süreci güvenle atlatabilirsiniz. Eğer bu videoda anlattıklarımız size faydalı olduysa lütfen aşağıya düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Sizin yorumlarınız aynı süreçten geçen başkalarına da yol gösterebilir. Videoyu beğenmeyi ve ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşmayı unutmayın. Belki bir yakınınız şu an tam da bu bilgilere ihtiyaç duyuyordur. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.